Merhabalar, hepinizi selamlıyorum. İki güzel yazıyla karşınızdayız. Sesli yazıyla karşınızdayız. Fakat bu kez sadece yazıları update etmedik, seslendirmeleri de update ettik. İki çok değerli mikrofonik ses kanalımıza sesleriyle katkı verdiler. Lütfen bu yazılardaki eski yıl, yeni yıl muhabbetine bir kulak verin. Ben de kenara çekildim, dinledim. Daha sonra hızımı alamadım. Yeni yılla bir görüşmede ben gerçekleştirdim. Sanal bir görüşme gerçekleştirdim. Benim için ilginç oldu. Sizin için de ilginç olacağını düşünüyorum. Tek bir hedefimiz var, muhabbet olsun. Buyurun muhabbete. Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadım ele karşıdır. Karşıdır, ele karşıdır. Merhaba yeni yıl. Ümit ederim hoş geldin. Merhaba. Hoş bulmadım fakat umut fakirin ekmeği. Umut karın doyurur mu? Ümidini kaybedenin kaybedecek başka neyi kalır ki? Eski yıl gibi felsefe yapıyorsun fakat bunlar karın doyurmuyor. Yaşamak için mi yiyorsun? Yemek için mi yaşıyorsun? Canımı sıkma lütfen. Nasıldı eski yıl? Gidenin arkasından kötü konuşulmaz derler. Fakat kötü bilirdik. Sen kendinden bahset. Merak ediyoruz. Seninle nasıl olacak? Burçları takip ediyor musun? Mesela Koç burcunun üzerindeki inanılmaz 7 yıllık yük kalktı. Hoşuma gitti bu lafın. Ben Koç burcuyum. Bir diğer burç var ki 7 yıllık zorlu bir deplasmana çıktı. Hangi burç o? Onu bana sorma. Kime sorayım? Motivaspir'in kanalında misafir ettiğim burç uzmanı hanımefendiye sor. Daha yeni sordum diğer burçları. Özellikle Koç, Yengeç, Akrep, Aslan, Balık için çok güzel şeyler söyledi. Neler mesela? Öğrenmek için bizi izlemeye devam edeceksin dostum. Ha bu arada abone olmayı, bildirimi açmayı, bizi çevrene tavsiye etmeyi unutma. Kötü bir reklam kokusu aldım. Reklamın kötüsü olmaz. Keşke hiçbir kötünün reklamı olmasa. Etkilenmeye başladım senden. Muhabbetin sarmaya başladı. Başka neler var hey bende? Benim heybeyi boş ver. Biz önümüzü göremiyoruz. O zaman aşağıyı ihmal etmeden gözlerini yukarıya dik derim. Yıldızlar boşuna hareket etmiyor. Toprak, yıldız, bulut birbirine karışacak. Taşları yerinden oynatacağım diyorsun. Yeni yıl demek yenilik demek. İnovasyon yani. Bırak fantezi ifadeleri. Fil dişi sanal kulelerde yaşayıp reel dünyayı ihmal ediyorsunuz. Karışık olan hayat değil. İnsanların kafası sanır. Dediğin doğru. Fakat herhangi bir sorunu çözmüyor. İnsanlardan korkuyor musun? İnsanlar can derdinde. Niye korkayım ki? Bizimle nasıl başa çıkabileceğine dair eski yıldan stratejik yönetim dersi aldığın konuşuluyor sosyal medyada. Yerin kulağı sosyal medyanın klavyesi var. Atana atana. Net bir cevap alamadım. Meslek sırrı. O bende kalsın. Sana insanlarla ilgili bir sır vereyim mi? Çok iyi olur. Ama aramızda kalacak. Kesinlikle. İnsanlarda bir sır kıvamı kalmadı. Verdiğin sır kalmadığı mı? Öyle zaten iki insanın bildiği sır değildir. Eski yıl giderken demişti. Haklıymış. Sayende stres katsayım artmaya başladı. Sıfır stres ölümdür dostum. 365 gün sonraki halim yani. Ömrün ne kadar kısaymış. Senin ömrün ne kadar? Sır. Bilmediğin şey sır olmaz. Bilinen de. 55. kilometredeyiz işte. 70 yıl yaşama ümidiyle şair, yaş 35 yolun yarısı eder demiş. Fakat 46'da sizlere ömür. Moralimi bozamazsın. Sürgün ülkeden şiirinde uzatma dünya sürgün mü benim diyen şair 88 yıl yaşadı. Kadere razı olan kederden emin olur. İnsan plan yaparmış, kader gülümsermiş. Plan hiçbir şeydir. Planlama her şeydir. Yine de insan kader planında ne olacağını merak ediyor. Şair ne güzel demiş. Küçükken derdi ki dadım, çoğu gitti az kaldı, büyüdüm, ihtiyarladım, çoğu gitti azı kaldı. Vur kazmayı daha Ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Giden gidene de gitmeyen de gitmiyor işte. Gamsız insanların geçmiş olsun demesiyle gam geçmiyor. Ateş düştüğü ocakları yakıyor. Birileri de izlemeye devam ediyor. 20 yıl evvel ateşimiz sönmesin derken bunu kastetmemiştim. Hasretinizi anlıyorum ve inanın bitecek bir gün. Ne zaman bitecek? Gerçekten inandığınız gün. Sizleri bütün ruhunuzla inanmaya davet ediyorum. Şairin davetiyle noktalayalım. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, orman gibi kardeşçesine hasret bizim. Evet, bu memleket bizim fakat iblisin talim ettiği yola minnet eyleme. Doğduğun yerde, doyduğun yerde memleket sahip çıkmasa da
doğduğun memleket, inadına diyeceğiz. Orada bir memleket var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o memleket benim. Helal sana. Kaldır başını ve yıldızlara bir daha bak. Başından aşağı yağan nimetleri yalanlama, yakala, küfretme, şükret. En karanlık anında sana yol açana teşekkür et. Aşılması gereken her türlü sıkıntıların için ne yap biliyor musun? Her şeye inanıyorsan avazın çıktığı kadar ona sessiz haykır. Sen çok büyüksün ve seni çok seviyorum. Bırakma beni. Harika bir balans ayarı yaptın duygularıma. Yaşlanıyoruz ve ömür yavaş yavaş bitiyor dostum. Bırakıp o dedi, bu dediği güzel anılar biriktirerek ömrümüzü anlamlı yıllarla süsleyelim. Gerisi lafı güzaf. Boş ver gitsin. Boş verilmeyecek bir yer bizi bekliyor malum. Gelen herkes gideceğine göre önemli olan bu dünyada hür ve kardeşçesine yaşamak ve Baki'nin dediği gibi gök kubbede hoş bir seda olarak baki kalabilmektir. İnanabildik mi? Yaşayabildik mi? Kalabildik mi? Sarsıldım ve ben bile motive oldum. İnanamıyorum. İnan fakat öyle böyle değil. Tas tamam inan. Hayırdır? Gidiyor musun yoksa? Benim için artık gitme vakti. Rahmetli Ahmet Kaya'nın ifadesiyle diyeyim. Ah, akıp gidiyor hayat. Yoksa ben geldim diye mi gidiyorsun? Ben gidiyorum diye geliyor olmayasın. Devrelerimi yakmadan bırak bu gel git oyununu. Kalsan olmaz mı? Bana ayrılan sürenin sonuna geldim dostum. Ne kadar yaşadın? 365 gün. Anlayacağın. Yaşlı değil, yorgunum. Yorgun demokrat gibisin yani. Aslında kalsaydın ve deneyimlerinden istifade etseydik hepimiz için daha iyi olmaz mıydı? Bu bir bayrak yarışı. Sen hiç aynı takım aletlerini bayrak yarışında yan yana koşarken gördün mü? Bu tür laflar çok klişe kalıyor dostum. Evet, yan yana koşarken gördüm. Saçmalama. Nasıl olur böyle bir şey? Kazanınca yan yana koşmuyorlar mı? Haklısın galiba. Cahilime ver. Ne güzel işte. Biz de yan yana koşalım mı? Olmayacak duaya amin demem. Bu defa gerçekten saçmaladın. Bu da senin eskiden kalma klişe laflarından biri sanırım. Neden? Olacak olmayacak sen bilmezsin cahil dostum. Sadece her şeyi bilene dua eder, ondan ister, sonunda da amin dersin. Sen zaferden değil, seferden sorumlusun. Fakat siz eskiler muhal istemek muhaldir derler. Bak, biz eskiler asıl ne demişiz? Eski hal muhal, yeni hal ya izmihlal. Bu sözünde bir isyan kokusu seziyorum. Asla isyanı düşünme. İsyan ahlakında fayda var. Hak, hakkıya feda edilmez. Asla, asla deme. Asla asla deme. Sözünü bana bir daha asla kullanma. Tamam, bir daha asla. İmkansızı istemek imkansızdır demek istemiştim fakat beni pişman ettin. Pişmanlık iyidir fakat etkin olmasın. İstememin maliyeti mi var canım? Niye imkansız olsun? İmkansız yoktur. Sadece biraz vakit alır. Yani bal gibi olur. Zehirli bal gibi olmasın. I don't understand. Güldürme beni. Hala konuşurken hata yapıyorsun. Grameri bırak, yaşamaya bak. Bak evlat, daha çok doysun. Zaten efkarlıyım. İmkan ver, son saatlerimi stressiz geçireyim olur mu? Ne o? Ölüm korkusu mu? Yok canım, sonunu düşünen kahraman olamaz. Fakat sonunu düşünmeyenin de düşüneni olmaz. Düşünüyorum, o halde varım diyorsun. Yok, o söz update oldu artık. Düşünüyorum, o halde vurun diyorum. Ben öyle bilmiyordum bu sözü. Yaşayarak öğrenirsin düşünmenin ne büyük suç oldu. Sen felsefe yapmaya başladıkça ben düşünmekten korkar oldum. Bir kitapta rastladığım cezaevi yazısında diyor ki, düşün, düşme. Düştün, düşünme. Ne? Yoksa sen de mi? Şşt, vaktim iyice daraldı. Diktatörler ve Elon Musk müsaade ederse bu soruyu Twitter'dan cevaplarım. Yes you know, itiraf et now. Korkudan değil de meraktan öleceğim. İnsanlar dış dünyayı merak ettikçe iç dünyalarını ne kadar çok ihmal ediyorlar. Nasıl bir yıl olacağını merak ediyorlar değil mi? Merak edecek ne var? Gelmiş geçmiş 4,5 milyar yıldan biri de sen olacaksın. İnsanlar uzak daireleri merak ettikçe yakın dairelerini ve kendilerini çok ihmal ediyorlar. İhmal ettiklerini nereden biliyorsun? İnsanları çok iyi tanıdım da ondan. Önyargılı davranarak haksızlık yapmıyor musun? Yargısız infazdan iyidir. Hem benimki ön yargı değil, son yargı. Sakın hiç hukuk falan deme. Hiç hukuk bitmeden son yargıya ulaşamazsın. Hiç hukuk. Hukukun tükenmişlik sendromu. Hukuk öldü. Yaşasın Google. Bak böyle tehlikeli laflar edersen sen gelmeden gidersin. Nereye? Anlatsam da inanmaz. Yaşayarak öğren daha iyi. Hapşı. Çok yaşa. Çok yaşa değil, hür yaşa.
Hapşırana hür yaşa dendiğini de ilk defa duyuyorum. Hür yaşamaya engel çıkanlarla çok mücadele ettim. Fakat insanlar benden daha inatçı çıktı. Baktım inat ediyorlar ve akıllanmıyorlar. Ben de onları hastalıkla, açlıkla, savaşla korkutmaya başladım. Akıllandılar mı? Bir kısmı evet, fakat hepsini uyandıramadım. Baktım uyumaya devam ediyorlar. Ben de hepsini bir yıl daha yaşlandırdım. Maalesef düşünce dünyalarındaki birçok tabuyu, davranış bozukluklarını, zararlı alışkanlıklarını, nefreti, iftirayı silmeye gücüm ve zamanım yetmedi. Ne dersin? Ben başarabilecek miyim? Eğri oturup eğri konuşacak olursak, insanların senden çekecekleri var. Bu bir hakaret mi? Hayır, iltifat. Bu bir karakter analizi. Senin bu sorgulayıcı haline insanların çok fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Zaten ben epeyce hırpaladım onları. Gelen gideni aratırmış. Sen beni mumla aratırsın. Söylemiş olayım. Ben öyle demezdim. Ne derdin? 1000 umuttur yaşamak. İnanın derdim. Hadi öyle olsun. Umut fukaranın ekmeğidir derler. Şu kuru ekmek sırası zenginlere de gelse, sosyal adaleti bir yaşasa insan. Anlamadım fakat iyi bir şey söyledin. Anlamadığım bir şey daha var. İnsanlar ben geliyorum diye mi eğleniyorlar? Hayır. Bir yıl daha yaşlandıkları için. Onlar senin gelmene değil, benim gitmeme seviniyorlar. Çok çekirdim onlara. Bu yılda tam bir sene imtihan oldu. İmtihan test miydi, klasik mi? Çoktan seçmeliydi. Fakat yanlışlar epeyce bir doğruyu alıp götürdü. Ben giderken de böyle sevinecekler mi? İnsanlar seni de yavaş yavaş öldürecekler. Çünkü onlar vakit öldürmeye bayılırlar. İşe bak ya. Biz ölelim, onlar bayılsınlar. Onlar da ölünce uyanacaklar. Bırak oynamaya devam etsinler. Baksana ben hem korkmaya hem titremeye başladım. Seninle gelebilir miyim? Hayır dostum. Zamanın dolmadan gidemezsin. Sana tavsiyem korktuğunu sakın belli etme. Hatta gayet rahatmış gibi ıslık çal. Stres yönetiminden başka stratejin var mı? Bir yıldır aynı şeyleri söyleyip duruyorsun gibi geldi. Olmaz mı? Denizde kum, bizde strateji. Zaten insanlar yılın 4 ayını uyuyarak geçirecekler. Kalan günler senin kriz yönetimi yeteneğine bağlı. Galiba haklısın. Eğer inanırsam başarabilirim. Evet, ruhsal zekanın esası istemenin esrarı. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. İyi de gözlerin neden doldu? Ayrılık vakti artık. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Unutma bizi. Sosyal medyadan Twitter, Instagram devam etsin bağımız gram gram. Hoşuma gitti muhabbetin. Muhabbet olsun. Muhabbetiniz bol olsun. Haydi bana müsaade. 4 dünya var. Bu dünya, sanal dünya, 4 duvar arası dünya ve şimdi benim için öbür dünya. Son tavsiyen ne olur bize? 4 duvar arasında bedenleri tutsak fakat ruhları hür olarak asrın kerbelasını yaşayan masumları sakın unutmayın. Tehlikeli değil mi? Güneşi örnek aldık kendimize. Korkmayız batmaktan, yılmayız doğmaktan. Daha yaşanacak güzel günler var. Umuda 1000 kurşun sıksa da ölüm, umuda kurşun işlemez gülüm. Bir umuttur yaşamak, inanın. Cesaretin beni duygulandırdı. Fakat seni arayanlar nasıl bulacak? Malum adresin değişecek. Google ne güne duruyor? Bulursun beni. Öbür taraftan sıcak paylaşımlarım var. Like yapar, retweetlersin artık. Bu sanal sohbetin ilk hali sanki 2004'te yazılmış gibi geldi bana. Duygularını yabana atma dostum. Öyle hissettiysen öyledir. Dejavu diyoruz biz bu hale. Bu kadar benden size carpe diem. Daha ne diyelim?